Herkese merhaba. Bugün aralarında binlerce yıl olan ama aslında aynı temel soruları soran iki inanılmaz oyuna dalıyoruz. Sofokles'in Antigone'si ve Susan Glaspell'in Trifas'ı. Gelin bu iki farklı isyan hikayesinin derinliklerinde neler gizli birlikte keşfedelim. En can alıcı soruyla başlıyoruz. Devletin katı yasaları bir yanda, içinizdeki o ahlaki pusula yani vicdanınız diğer yanda. Birbirleriyle çarpıştığında hangisi ağır basar? İşte bu soru birazdan tanışacağımız karakterlerin attığı her adımı, aldığı her kararı şekillendirecek. İlk durağımız Antik Yunanistan. Kendimizi iç savaşın küllerinden yeniden doğmaya çalışan Tebai şehrinde buluyoruz. Düşünün, burası her şeyin herkesin göz önünde. Kamusal bir sahnede yaşandığı bir yer ve hikayemizi ateşleyen o büyük çatışmada tam olarak bu sahnede başlıyor. Peki bu çatışmanın tarafları kimler? Bakın, bir tarafta Antigone var. O tanrıların yazdığı yani ilahi yasaların her şeyin üzerinde olduğuna inanıyor ve ailevi görevini her şeyden üstün tutuyor. Karşısında ise kim var? Amcası Kral Kreon. O da devletin mutlak otoritesine yani kendi koyduğu kanunları temsil ediyor. Kısacası vicdanın sesi kanunun sesine karşı. Kral Kreon net bir ferman yayınlıyor. Vatan haini ilan edilen Polineikes'in cesedi gömülmeyecek, kurda kuşa yem olacak. İşte Antigone tam bu noktada herkesin içinde kralın yasasına kafa tutuyor. Bu basit ama güçlü cümle onun herkesin gözü önündeki isyanının adeta bir manifestosu oluyor. Ve Kreon'un o akıl almaz, o inatçı gururu. Trajik bir felaketler zincirini, bir domino etkisini başlatıyor. Kimseyi dinlemiyor. Tavsiyeleri reddediyor ve bu inadı onu adım adım sadece Antigone'nin değil, önce oğlunun, sonra karısının, en sonunda da kendi ruhunun yıkımına sürüklüyor. İşte antik Yunan trajedyasında Kreon'un durumunu anlatan mükemmel bir kelime var. Hubris. Yani insanı kör eden, kendi sonunu hazırlayan o aşırı kibir ve özgüven. Kreon'un trajik hatası tam da bu. Bu yüzden o bir kahraman değil, trajik bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi zamanda dev bir seçim yapıyoruz. Binlerce yıl ileri 1916 Amerika'sına gidiyoruz. Kadınların sesinin kamusal alanda pek duyulmadığı, rollerinin daha çok evle sınırlandığı bir dönemdeyiz. İşte böyle bir zamanda görünüşte sıradan bir çiftlik evinin mutfağında çok daha farklı, çok daha sessiz bir adalet mücadelesi başlamak üzere. Bu yeni hikayede sahneye kimler çıkıyor? Bir yanda cinayeti araştıran şerif, savcı gibi erkek karakterler var. Onlar somut delil yani yasal kanıtlar peşinde. Diğer yanda ise mutfakta onlara eşlik eden kadınlar var. Onlar ise bambaşka bir gerçeği, bir kadın ruhunun gerçeğini o mutfaktaki detaylarda görüyorlar. İşte bu cümle. Bu cümle var ya, oyundaki bütün dinamiği, bütün o gerilimi tek başına özetliyor. Erkekler kadınların dikkat ettiği o ev içi detayları yani dikiş sepetine, ekmek teknesini falan küçümsüyor. Onları ıvır zıvır deyip geçiyorlar. Ama farkında olmadıkları bir şey var. Asıl gerçek tam da o ıvır zıvırlarda saklı. Peki kadınlar ne yapıyor? Erkeklerin görmezden geldiği o mutfakta kendi sessiz soruşturmalarını yürütüyorlar. Ve buldukları her ıvır zıvır bir yapbozun parçası gibi birleşiyor. Kırık bir kuş kafesi, bir kutunun içinde boynu bükülmüş ölü bir kanarya. Bunlar yaşanan bir duygusal istismarın ve cinayetin motivasyonunun hikayesini yavaş yavaş ortaya çıkarıyor. Bu sembolleri anlamak oyunu çözümün anahtarı aslında. O ölü kuş sadece bir kuş değil, o Minnie'nin yani ölen kadının susturulmuş sesi, öldürülmüş ruhu. O kırık kuş kafesi, o da Minnie'yi hapseden o baskıcı evliliğin ta kendisi. Mutfak ise erkeklerin giremediği, kadınların sırlarını paylaştığı özel bir alana dönüşüyor. Ve işte o kritik an geliyor. Kadınlar buldukları da o en önemli kanıtı yani ölü kuşu ne yapacaklarına karar vermek zorunda kalıyorlar. Ve nihayet sessiz direniş eylemlerini gerçekleştiriyorlar, kanıtı saklıyorlar. Bu hareketleriyle aslında şunu söylüyorlar. Hukuk seni korumadıysa biz kadınlar olarak seni koruruz. Kendi ahlaki adaletlerini sağlıyorlar. Evet, şimdi bu iki inanılmaz güçlü hikayeyi de alıp yan yana koyalım. Bir yanda antik bir çığlık, diğer yanda modern bir fısıltı. Bakalım aynı savaşı ne kadar farklı yöntemlerle vermişler. İşte en temel fark da tam burada. Antigone'nin isyanı bir çığlık gibi herkesin duyduğu, kamuya açık, doğrudan bir meydan okuma. Trifles'taki kadınlarınki ise bir fısıltı.
Kimsenin beklemediği bir yerde dayanışmayla örülmüş sessiz ve gizli bir direniş. Bu sadece bir yöntem farkı değil, aynı zamanda içinde yaşadıkları toplumun onlara ne kadar alan tanıdığının da bir yansıması. Savaş alanları bile ne kadar farklı değil mi? Antigone mücadelesi gücün tam kalbinde, herkesin gözü önündeki Tebai meydanında geçiyor. Diğerininki ise toplum tarafından güçsüz ve önemsiz olarak görülen bir evin mutfağında. Bu da bize direnişin ancak var olabildiği yerde ve eldeki imkanlarla şekillendiğini çok net gösteriyor. Ama tüm bu tarz ve mekan farklılıklarına rağmen her iki hikayede bizi aynı temel ve sarsıcı sorularla yüzleşmeye zorluyor. Gerçek adalet nedir? Yasa her zaman haklı olanı mı temsil eder? Bireyin vicdanı devletin otoritesine karşı nereye kadar direnebilir? Peki neden aradan geçen bunca zaman değişen onca dünyaya rağmen bu iki oyun bize neden hala bu kadar çok şey net söylüyor? Neden hala bu kadar dokunuyor? Çünkü antik Yunan'dan Amerika'nın bu çiftlik evine bu iki hikayede bize hep aynı şeyi fısıldıyor. Yazılı kanunların, soğuk kuralların ötesine bak ve kendine o en temel soruyu sor. Gerçekten adil olan nedir? İşte bu yüzden bu hikayeler zamansız. Ve ben de sizi bu son kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyorum. Biraz üzerine düşünmeniz için. Adaletsizlik karşısında bir çığlık olmak mı daha etkili yoksa bir fısıltı mı?